Evet sevgili dostlar, merhabalar sevgili arkadaşlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Videoya başlamadan önce artık beğeni, yorum bir şeyler yaparsınız siz. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. CHP'nin Erdoğan'ı kızdıran hizmetleri. Suyun 1 liraya, ekmeğin 5 liraya satılmasını hazmedemiyorlar. CHP'li belediyelerin halka dokunan sorumluluk alanlarındaki vatandaşlara çözüm olan hizmetleri büyük takdir gördü. Bu yüzden CHP son seçimde kaybetmediği gibi AKP'nin de eldeki birçok belediyeyi kazandı. Neymiş bunlar? CHP'li Adana Belediyesi kira desteği, gıda yardımı ve her gün sıcak yemek verdi. Ankara Belediyesi emeklilere her ay 1500 lira, evlere ise yakacak desteği veriyor. Balıkesir Belediyesi zordaki ailelere maddi yardım yaptı, gıda ve giysi dağıttı. CHP Bursa Belediyesi ihtiyaç sahiplerine gıda, giysi ve temizlik malzemesi verdi. İstanbul Belediyesi halka ucuz yemek, çocuklara süt, annelere ücretsiz ulaşım verdi ve halk ekmek var. Burada gazete haberde bu geçilmemiş. CHP İzmir Belediyesi emeklilere maddi destek, gıda yardımı, fatura desteği verdi. Manisa Belediyesi şebeke suyunu 1 liraya indirdi, halk ekmeği 5 liraya düşürdü. CHP Mersin Belediyesi aşhane hizmeti ile yaşlıların evlerine yemek ulaştırıyor. CHP Muğla Belediyesi emeklilere 2000 lira ödedi. Öğrenci biletini ise 1 lira yaptı. Evet, tüm bu hizmetler biliyorsunuz pandemide İstanbul Belediyesi'nin bu yardım hesaplarına el konulmuştu. Yani yardımı ancak biz yaparız. Biz yapalım ki herkes bizden taraf olsun mantığıyla. Oysa yani bu sonuçta herkes kamu görevi yapıyor. Kamu görevini kimin yaptığı değil, kime yardım edildiği önemli aslında. Yani bu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması önemli bir şekilde. Evet, sıradaki manşet çarpanlar AKP'li. Çarpılanlar da AKP'li. Savunanlar da AKP'li. İktidara yakın, isimleri sarsan dolandırıcılık. Neymiş bu? Bursa 9. Ağır Ceza'daki dava son yılların en büyük vurgununun 2011-2000 yıllar arasında yapıldığını ortaya koydu. İçinde AKP'ye yakın isimlerin olduğu çete, Endonezya'nın ilk lideri Sukarno'nun altınlarına karşılık Türkiye'ye 300 milyar dolarlık fon geleceğini yaydı. Çete bu fonla Kanal İstanbul ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapılacağını söyledi. 10 milyon dolar yatır, 100 milyon dolar al. O ne güzel. Yani bir yatır 10 al gibi bir şey olmuş bu. Pek çok AKP'li sisteme 9 yıl para yatırdı ancak dönüş olmadı. Dava açıldı. Çeteyi savunmakta AKP'li avukatlar Mücahit Birinci ile Türk İslam Karakoç'a düştü. Fıkra gibi bir şey. Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz. Pahalı alıyoruz, çok az yiyoruz. Evet. Bir İngiliz aşağıdaki ürünleri almak için 6 saat, bir Türk ise 36 saat çalışıyor. Yani bir Türk'ün çalıştığının 6'da biri kadar çalışıp aynı ürünü alıyor bir İngiliz. İşte kıyma 282 lira İngiltere'de, bizde 420 lira. Kuşbaşı 430 lira biz İngiltere'de, Türkiye'de ise 469 lira. Tavuk 85 lira İngiltere'de, bizde ise 295 lira. Yani 85 lira, 86 lira, 295 lira. 2,5 milyon kişi kutsal toprakları görmek için sıra beklerken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşi 5. kez kurasız hacca gitti. Ne kadar iyi değil mi? Yani bir subaşı tuttuğunda her şey size çalışması lazım. Seher Erbaş'ın eşi Ali Erbaş'ın göreve geldiğinden bu yana tam 5 kez hacca gitti. Ne zaman gitmişler? 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024'te oradaydılar. Erbaşlar
2020 ve 21'de Covid salgını nedeniyle hac yapılmadığı için Mekke'ye gidemedik. Eğer öyle bir şey olmamış olsa o zaman da gideceklermiş demek ki. Sadece Diyanet İşleri Başkanı değil tabii ki. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının da eşinin özel vizeyle hem de Diyanet'in parasıyla bir ay Mekke'de lüks otelde birlikte kalmışlar. Hac yapmışlar yani milletin parasıyla. Bu hac oluyor mu aslında? O da tartışılabilecek bir şey. Erdoğan LGBT nedeniyle katılmadığını söylemişti. Fransız basını ise Erdoğan'ın davet edilmediğini açıkladı. Evet, olimpiyat oyunları açılışına LGBT var diye katılmamıştı Cumhurbaşkanımız. Ancak Fransız basını davet edilmediğini belirtiyor. Fabrikaların vandal endişesi. Biliyorsunuz bir süre önce Kayseri'de bir Suriyelinin işte bir çocuğu istismar ettiği şeklinde haberler yayılmış. Bu anda birçok olumsuz olay meydana gelmişti. İşte insanlara, bu Suriyelilere karşı olanlara vandal diyorlar. Suriyeli çalışanlara ihtiyacımız var. Ucuz iş gücüne ihtiyacımız var demiyorlar. Bunun yerine başkalarına vandal diyorlar. Bu Türkiye'de bulunan yabancı sayısı her gün değişiyor. Kişilere göre değişiyor. Aslında neredeyse benim fikrime göre nüfusun 1/4 kadar yabancı var. Erdoğan yüksek faize karşıyım dedi. Nas ortada dedi. Sonuç U dönüşü oldu. Faizi arttırdılar. Milleti faiz yükü altında ezdiler. Evet, şu anda %50 civarında faiz. Belki fazla veren de vardır. Yani bankadan 1 lira alsan 3 lira geri istiyor. Öyle. Daha önce tek sözle konserleri yasakladılar. Tek sözle festivaller iptal ettiler. Tek sözle Anayasa Mahkemesi'nin kararını geçersiz saydılar. Tek sözle CHP'li belediyelerin hesaplarına haciz koydular. Şimdi tek sözle bastım kapattım. Sosyal medyayı kapattım. Daha önce de X platformu yavaşlatılmıştı. Yani o zaman Twitter'da adı herhalde sanıyorum. Bu hangi gerekçeyle oldu? İşte Instagram'da yayınlanmış olan Haniye taziyesini Instagram kaldırmış. Bunun üzerine BTK'da Instagram'ı toptan kapattı. Ancak bizim milli olarak hiç yas ilan etmediğimiz başka olaylar da var. 2008'de 15 askerimizi PKK şehit etti. Milli yas ilan edilmedi. 2012'de Hakkari'de 8 askerimiz şehit edildi. Milli yas ilan edilmedi. Yine 2012'de Afyon'da patlamada 25 askerimiz şehit oldu. Milli yas ilan edilmedi. 2017'de PKK Bingöl'de 10 askerimiz şehit etti. Milli yas ilan edilmedi. 2012'de Siirt'te helikopter düştü. 17 şehit verdik. Milli yas ilan edilmedi. 2013'te Reyhanlı'daki bombalı saldırıda 52 şehit verdik. Milli yas ilan edilmedi. 2017'de IŞİD İstanbul'da Reyna'da 39 kişiyi acımasızca katletti. Milli yas ilan etmedik. 2020'de İdlib'de 33 Mehmetçik şehit edildi. Yine milli yas ilan edilmedi. 2023'te Irak'taki operasyonda 32 askerimiz şehit oldu. Yine milli yas ilan edilmedi ama Suud Kralı'na biz 3 gün yas ilan ettik. İşte İsrail'in katlettiği Hamas lideri Haniye'ye de bir gün yas ilan ettik. Yani Arap sevgimiz sonsuz. Öyle söyleyeyim. Somali aşkımız da aslında bitmiyor. Mehmetçik Afrika ülkesinde 2 yıl daha kalacak. Bizim askerimiz neden bir yabancı ülkede bekçilik yapmak durumunda ki? Somali aşkımız bitmiyor. Mehmetçiğin terörle mücadele ve güvenlik görevi yapacağı Somali'ye daha önce de milyarlar akıtmıştık. 1 milyar dolar yardım yaptık. IMF borcunu ödedik. Ankara'da elçilik binası için 5000 metrekare arsa bağışladık. Elçilik binasını ücretsiz yapıp hibe etme kararı aldık. Yani bak arsayı veriyoruz. Ya siz yapmayın biz yaparız. İçinde güle güle oturun denmiş.
Başkent Mogadishu'da liman, havalanı, fakülte, askeri üs, hastane ve kamu binaları inşa ettik. Yani Mogadishu'yu biz ilhak ettik de bizim mi haberimiz yok? Yani Somali'yi ilhak ettik de Türkiye Cumhuriyeti devlet topraklarına mı katıldı da bizim mi haberimiz yok? Niye bir oraya oluk oluk para akıtırken emekliye 2500 lirayı bir ay sallandırdıktan sonra 2500 liracık bir zam yaptınız? Yabancıya gelince oluk oluk para akıyor. Türk milletine gelince bütçe gerçekleri diyorlar hemen. Abi bütçe gerçeklerle o kadar harcayamayız canım. Sosyal medya terör örgütüne dönüştü. Sosyal medyadan işte propaganda yaparken, işimize yararken sosyal medya aman ne güzel, sosyal medya istediğimiz şekilde davranmayınca sosyal medya platformları o zaman terör örgütü ilan ediliyor. İşte başka diğer olaylar gibi sevmediğimiz ya FETÖ'cü oluyor ya PKK'lı oluyor son zamanlarda. Bu da onun gibi bir şey sanıyorum. Ya da dış güçler, dış güçlerin maşası deniyor. Yani hukuk ortada, hukuki değerler yok. Hukuki normlarla bir değerlendirme asla söz konusu değil. Ya FETÖ'cü, ya PKK'lı ya dış güçlerin elemanı oluyor. Verin yetkiyi, görün etkiyi demişlerdi. Çok feci gördük. Uçacağız dediler. Uçacağız derken yoksulluğu uçurdular. Yani ekonomik refahtan uçmadık. Yoksulluktan dolayı uçuyor. Yoksulluk uçtu, artık nereye konacak bilemiyoruz. Başkanlık sisteminin geldiği 2018'de yoksullara dağıtılan yardım 28,3 milyardı. 2023'te bu rakam 5 kat artarak 140 milyar liraya yükseldi. Yeni anayasa boynumuzun borcu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa yapmak için çalışmalar yapıyor. Yeni anayasa boynumuzun borcu demiş. Yani biz 2000'li yılların hemen hemen başından beri sürekli anayasa yapıyoruz. Ne değişti ülkede? Yani milletin yararına. Milletin gündemi anayasa değil. Milletin gündemi geçim. Milletin faydasına, milletin refahına, hayat standartını yükseltmek için bir şey yapıyor musunuz? Sürekli aman işte biz nasıl daha oturduğumuz sandalyede daha fazla oturabilirizin hesabı içinde oluyor. Yani bu anayasa değil, banayasa oluyor. Evet, bu başlığımızla bugünkü haber türümüzü noktalamış oluyoruz. Buraya kadar beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, altına da küçücük bir yorum yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.